Ben ona aşık oldum. Bir de gördüğüm haberci rüyalar var. Geline bak geline. Bu hem çok kısa hem de çok uzun bir hikaye. Kına yakmış eline. Sesinde biraz ümit var sanki. Umudumu diri tutan da bu işte. Gelin kınan kutlu olsun. Otağında tatlı olsun. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Selahaddin ve Şemse evlenecekler mi? Yoksa Şemse Hatun ölecek mi? Baldwin gerçekten cüzzam hastalığına yakalanacak mı? Kont Guy ve Prenses Sibilla evlenebilecekler mi? Ve bu geçtiğimiz bölümde gözden kaçırılan şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Selahaddin ve Şemse artık evlenmeli diyenler, videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle yeni bölümde Selahaddin Eyyubi yalnızca bir komutan değil, bir diplomat ve halk lideri olarak öne çıkacak. Bu yeni bölümde Fatımi halifeliğinin iç karışıklıklarını kontrol altına alma, halkın güvenini kazanma ve saray entrikalarını bertaraf etme gibi kritik gelişmeler ekrana gelecek. Aynı zamanda Börü'nün gelişi de Selahaddin'e bu noktada kritik bir destek sağlayacak. Selahaddin'in stratejik kararları ve yeni karakterlerin diziye katılması, hikayeye hem aksiyon hem de duygu katacak. Yeni katılan karakterler Selahaddin'in yanında önemli bir rol oynayarak hem siyasi hem de askeri dengeleri yeniden belirleyecek. Selahaddin ve Şemse evlenecek mi? Selahaddin Eyyubi sonunda Şemse Hatun'a aşkını ilan etti. Bu, Selahaddin için oldukça büyük bir adım. Çünkü bugüne kadar hep Kudüs'ün fethi ve İslam dünyasının birliği için mücadele eden bir lider olarak duygularını ikinci plana atmıştı. Ancak Şemse Hatun'un da artık Müslüman olmasıyla birlikte önündeki en büyük engellerden biri kalktı. Şemse Hatun, Selahaddin için yalnızca bir sevgili değil, aynı zamanda davasında ona eşlik edecek güçlü bir yol arkadaşı konumunda olacak. Artık Selahaddin'in Şemse Hatun ile evlenmesine kimse engel olamaz. Hem Selahaddin'in en yakınları hem de devlet erkanı, bu evliliğin yalnızca iki kişinin mutluluğu değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal açıdan da bir kazanım olduğunu biliyor. O yüzden birkaç bölüm içinde bu büyük düğünü ve evlilik toyunu göreceğimiz neredeyse kesin gibi görünüyor. Ancak dizinin senaryosu gereği bazı aksilikler yaşanabilir. Selahaddin'in düşmanları bu evliliği engellemek için bir takım oyunlar oynayabilir. Ama nihayetinde Selahaddin ve Şemse Hatun'un evlenmesi kaçınılmaz görünüyor. Peki Şemse Hatun ölecek mi? Şemse Hatun karakterinin Selahaddin ile olan yolculuğu şu anda yeni başlıyor ve bu nedenle yakın zamanda ölmesi beklenmiyor. Onların aşkı henüz taze ve şimdi birlikte Kudüs hayalini kurmaya başlayacaklar. Artık Selahaddin ile birbirlerine aşklarını ilan etmeleriyle birlikte hem duygusal hem de stratejik anlamda yeni bir döneme girildi. Ancak Şemse Hatun'un ilerleyen bölümlerde başına neler geleceğini bilemiyoruz. Selahaddin ile evlendikten sonra senaryonun gidişatına bağlı olarak onun ölmesi ihtimali var. Eğer dizi yapımcıları Selahaddin'in hikayesini daha dramatik bir hale getirmek isterlerse Şemse Hatun'un ölümü bir dönüm noktası olabilir. Ancak şu an için net bir gelişme olmadığından onun macerasının nasıl ilerleyeceğini merakla beklemek durumundayız. Baldwin gerçekten cüzzam hastalığına yakalanacak mı? Geçtiğimiz bölümde Hekim Latif'in de dediği gibi Prens Baldwin'in hastalığı artık belirgin hale gelmeye başladı. Her ne kadar yaşı küçük olsa da tarihsel gerçeklere bakarsak Baldwin'in çocuk yaşta cüzzam hastalığına yakalandığı biliniyor. Dizinin bu tarihi olaya sadık kalarak ilerlediğini gördüğümüz için Baldwin'in cüzzam hastalığına yakalanması ve bunun giderek ağırlaşması neredeyse kesin görünüyor. Bu gelişme Kudüs Krallığı için büyük bir trajedi anlamına geliyor. Çünkü Baldwin'in babası Kral Amalrik, oğlunun hasta olduğunu öğrendiğinde tahtın geleceği konusunda büyük bir endişeye kapılacak. Bu noktada Hekim Latif'in desteğini isteyecekler ve Baldwin'in sağlığı için tüm imkanları seferber edecekler. Ancak cüzzam o dönemin en korkunç hastalıklarından biri olduğu için Baldwin'in kurtulması mümkün olmayacaktır. Bu da Kudüs Krallığı'nı büyük bir siyasi krize sürükleyecek ve taht kavgasını başlatacaktır.
Fakat daha bu olaylar zamana yayılarak işlenecektir. Kont Guy ve Prenses Sibilla evlenebilecek mi? Tarihi gerçeklere baktığımızda Kont Guy'un Kudüs Krallığı'nın 1186 ile 1192 yılları arasındaki kralı olduğunu ve bu unvanı Prenses Sibilla ile evlenerek kazandığını biliyoruz. Bu yüzden dizide de bu evliliğin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu hemen olacak bir evlilik değil. Kont Guy, kutsal topraklara kesin olarak bilinmeyen bir tarihte gelmiş ve burada yükselmeye başlamıştır. Kral Amalric'in kardeşi de bu bölgede güçlü bir konumda bulunuyordu. 1180 yılında Kudüs Krallığı'nda ortaya çıkabilecek politik kargaşaların önüne geçebilmek için Sibilla ve Guy aceleyle evlendirilmiştir. 1186'da ise Sibilla, Guy'a tacı devretmiştir. Ancak dizide bu sürecin biraz daha dramatik işleneceğini düşünüyoruz. Prenses Sibilla'nın aşkı siyasi entrikalarla sınanacak ve özellikle İbelinli Balya'nın devreye girmesiyle evlilik süreci uzayacaktır. Balyan, Sibilla'nın evlenmesini istemeyecek ve onu etkilemeye çalışacaktır. Bu nedenle hemen bir düğün görmeyeceğiz ama birkaç bölüm sonra evlilik kaçınılmaz hale gelecek. Son olarak bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplayacağım. Peki sizce Şemse Hatun ilerleyen bölümlerde ölür mü? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisi analizlerinin devamlı için lütfen bu videoya da bol bol yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Üç, 2, 1, bırak! Bir saniye. Bir oyun. Ben Börü. Adalet peşinde. Zalimlerin karşısında bir dağ gibi dimdik durmaya geliyorum. Selahaddin Eyyubi'nin yolunda. Onunla omuz omuza hak, adalet ve Kudüs için savaşacağım.